3 dakikada inceleme serisinde uzun zamandır beklediğimiz ve fiyat performans oranıyla da damga vuracak modellerden olan Galaxy S21 FE'nin ön incelemesini yapacağız ve yakın bir zamanda da bu cihazın detaylı incelemesi de gelecek. Bu videoda ise sizlerle beraber S21 FE'nin tüm özelliklerine ve hem Avrupa fiyatına hem de Türkiye fiyatına hesaplayıp alınır mı alınmaz mı hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. İsterseniz şimdi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. İlk olarak S21 FE'nin arka kısmına baktığımızda yuvarlatılmış kenarlara sahip olan S21 serisiyle de oldukça benzeyen bir tasarım yapısı karşımıza çıkıyor. Burada kamera modülümüz sanki arka kapaktan ayrı bir şekilde konumlandırılmış gibi, ki bu tasarımıyla da rakiplerinden daha farklı durduğunu, özgün bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada kamera olarak değil de kamera modülünün çıkıntısı maalesef ki bulunuyor. Kalınlık ve ağırlık olarak da S21 FE 7.9 mm'lik kalınlığı ve 177 gramlık ağırlığıyla S20 FE'ye göre daha zarif ve kullanımı daha kolay olan ve elimizi yormayan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Dostlar, yani ben her açıdan S21 FE'nin tasarımını S20 FE'ye göre çok daha beğendiğimi söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımızda maalesef plastik bir yapı bulunurken çerçevelerde de alüminyum bir kasaya yer verilmiş. Ek olarak yine S21 FE canlı renk seçenekleriyle geliyor. Şimdi ekran tarafına bakarsak burada diğer S21 modellerinde olduğu gibi en gelişmiş AMOLED panelle, yani dinamik AMOLED panelle karşılaşıyoruz. 6.4 inçlik bu ekran Full HD Plus çözünürlükle ve delik çentik kamera yapısıyla karşımıza çıkıyor. Tabii ki yine 120 Hz tazeleme hızı ve HDR desteği de cihazımıza konumlandırılmış. Yine genel deneyim açısından bizleri çok memnun edecek bir ekrana sahip diyebilirim. Yonga seti kısmında da S21 FE'de en gelişmiş Exynos çipini, yani Exynos 2100 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Snapdragon 888'li bir versiyonu da var, fakat ülkemizde yüksek ihtimalle Exynos işlemcili model satışa çıkacak. Bu işlemcimizde 5 nanometre mimari ve 4 adet yüksek performans, 4 adet de verimlilik odaklı toplam 8 çekirdekli bir yapı önümüze çıkarken RAM kısmında 6 ve 8 GB, depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık versiyonlarını alabiliyoruz. S21 FE'nin detaylı testlerini de önümüzdeki haftalarda yapacağız. Şimdi isterseniz kamera kısmına geçelim. Arka kısımda ana kameramızda 12 megapiksellik kaliteli bir sensör karşımıza çıkarken bu kamera f1.8 diyafram değeri ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kameramızda da 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kamerasını görüyoruz. Son olarak üçüncü kameramızda 8 megapiksel yine OIS destekli telefoto kamerasını görüyoruz. Ön kameramıza baktığımız zaman da delik çentiğin içinde 32 megapiksellik 4K'da 60 FPS videolar çekebilen güzel bir kamerayla karşılaşıyoruz. Arka kameramızda da yine 4K 60 FPS desteğimiz bulunuyor ve bu videolarda da OIS desteğiyle birlikte güzel çekimler yapabileceğiz. S21 FE'nin yazılım tarafına bakarsak Android 11 ve One UI 3.1 arayüzü bizlere sunuluyor. Hoparlör noktasında da Dolby Atmos desteğine sahip olan stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Şimdi S21 FE'nin bataryasına da bakarsak yine 4500 mAh'lik bir batarya önümüze sunulmuşken hızlı şarj desteği olarak da 25 Watt kablolu, 15 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Fakat burada kutu içeriğimizden maalesef ki adaptör çıkmıyor. Kablosuz bağlantılarda da S21 FE 5G desteğini ve Wi-Fi 6 NFC desteğini de bünyesinde barındırıyor. Suya ve tuza karşı dayanıklılık konusunda da IP68 korumasına sahip olan S21 FE'nin en düşük güncel fiyatı 699 euro olacak. Yani şu anki kurla vergileri hesapladığım zaman fiyatı çok yüksek çıkıyor. Fakat ben burada Samsung'un ülkemize özel bir fiyatlandırmayla bu cihazı 10.000 bandında getireceğini düşünüyorum. Son olarak kısa bir değerlendirme yaparsam Avrupa fiyatıyla kesinlikle alınabilir bir cihaz. Peki siz S21 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.